Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar, Sinan ile Gala Manşet'e hoş geldiniz. Bu yayında da size Liverpool maçını elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Evet, beğenmeyi ve takip etmeyi unutmazsanız da çok sevinirim. İlk cümlemiz Fatih Hoca'dan gelsin. Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin. Fatih Hocamızın söylediği güzel laflardan bir tanesiydi. Evet, Okan Buruk, vazgeçtiğinde değil, kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin. Maalesef son dönemlerde taktiksel bütün maçlarda bir taktisyen olmadığını göstermiş bulunuyorsun. Kendini acaba bu konuda kameralar önündeki gibi kendin gerçekten bir ayna tutuyor musun? Çok merak ediyorum. Çünkü bütün deplasman maçlarında son dönemde, geçen sene de öyleydi vaka ama bunu kimseye anlatamadım, dinletemedim. Bu sene de daha net gördüler. Hem geçen sene hem ondan önceki sene hem bu sene maalesef deplasman maçlarının birçoğunda e, yeteri kadar performans veremedik. Almamız gereken skorları alamadık. Bu da şunu gösteriyor. İç sahada oynadığımız zorlu maçların hepsi, daha doğrusu %70'i, %60'ı, %70'i taraftara yazar. Demek ki o muhteşem atmosfer, o ıslıklama, o pankartlar, o tezahüratlar, onlar, bunlar, şunlar üst üste koyduğumuzda nasıl diyelim, müthiş bir başarı olarak karşımıza çıkmış ki valla şaşırtıcı. Yahu şaşırtıcı yani. Ne diyeymiş ki şaşırtıcı. Evet, Liverpool maçında söyleyecek çok bir şey yok. Juventus maçındaki futbolun aynısını Liverpool'da da izledik deplasmanda. Çıkan kadroya baktığımızda 213 milyonluk bir kadroya karşı 700 milyon, takribi 690'a 213, 215'e 690'lık bir kadroyla çıkılmış. Ama ilk çıkan kadroya baktığımızda Salah'ın ekstradan Boya ile beraber kadroda olması, ön alanı Barış Sara, Salah, Osimhen kurmak, arkayı Boya, Singo, Abdülkerim, Jakobs kurmak, ortaya Lemine Torreira kurmak. Zaten biz beraberliğe yatacağız. İkinci yarıya kadar, ilk yarı ben bir gol yemez isem şayet, en kötü bir gol yersem dahi maçı beraberliğe götürebiliyorum. Elimde ikinci yarıda kullanmak üzere Sané olacak, Aspirelli olacak, Lang olacak, Icardi olacak, Yunus olacak, İlkay Gündoğan olacak gibi taktikler, formasyonlar yapabilirdik. Bu maalesef Türkiye'de önce Ilıç'ın da dediği gibi haddimi bilmeyle alakalı bir durum. Kimse bana haddimi bildirmesin. Eğer Atatürk ve silah arkadaşları haddini bilseydi biz şu anda bir sömürge devleti olarak hayatımızı sürdürüyorduk. Büyük Kapadokya'yı Fransızlara, Ege'yi İzmirlilere, işte onu bunu Almanlara, İtalyanlara, ona buna dağıtmıştık. İngilizler de İstanbul ve Marmara bölgesini almışlardı. Mutlu Mesut Bahtiyar yaşıyorduk dedi. Evet, bence aynı fikirdeyim. Kimse kimseye had bildirmek zorunda kaldı. Hani haddimizi bilerek oynayacağız, haddimizi bilerek oynadık, beraber oynadık falan. Bunu beceremediğimizi defaatlerle gösterdik. Yani defalarca bunu gösterdik. İşte 1-0 öne geçtiğimiz maçlarda gösterdik. Kendimizi savunamadığımızı, çok güzel pozisyonlar verdiğimizi falan. Bizim bir becerebildiğimiz bir iki tane taktik var. Bunun dışına çıktığımızda, rakip de geri çekilmiyorsa ve ön alanda da çok baskı yapmıyorsa biz bu taktiksel formasyonda çok başarılı bir şekilde oynuyoruz. Bu da zaten genelde Türkiye Ligi'nde oluyor. Avrupa'da işte mesela Juventus'ta 5 attık. Doğru attık ama o attığımız Juventus'un 5 attığımız takım zaten o gün psikolojik olarak kötüydü. Islıklamasıydı, 10 kişi kalmalarıydı. İkinci maçta 10 kişi kalmalarıydı falan filan. Hepsini bir üst üste koyduğumuzda evet, Galatasaray layıkıyla oynadı ve gerekeni aldı. Bu arada bir parantez açayım bu maçıyla ilgili. Evet, hakem aşırı kötüydü. Yani hakem aşırı kötüydü. Yani şu anlamda kötüydü. Vermesi gereken faulleri vermedi. Sertliğe çok müsaade etti. Yani maçı elinden kaçırdı. Ne zaman ki maç böyle 3-0'a falan geldi, rahatladı. Ondan sonra böyle karşılıklı çalmaya başladı falan. İşte bir tane gol iptal etti yalandan dolandan. Ayıp olmasın diye. Her tarafa da şirin gözükmeye çalıştı. Zaten birinci hakem sakatmış. İkinci hakem de oraya öyle Macar'dan gelmiş. Macarlar genelde bizi sever ama bu demek ki bizi sevmeyen taraftan bir Macarlı arkadaştı. Kendisini tebrik ediyorum. Görevini de layıkıyla
yerine getirdi. Bu işin bir tarafı. Ancak diğer tarafı Osimhen'in maç içerisinde kolunun kırılması ki bunu birçok kişi maçı izlerken de gördü. Yani sakat oynaması 18. dakikadan 45 dakikaya kadar ki o geçen sürede hakikaten sakat oynayarak hiçbir varlık gösteremememize sebebiyet verdi. Yani orada hemen ani bir hızlı değişiklik yapmamız gerekiyordu. O cesareti gösteremedik. Okan Buruk'un yapmış olduğu birinci atış. Ben oynayacağım. Görüyorsun hep kolunu tutuyor. Kolu havada. İkili mücadelelerde yok. Hava topunda yok. Koşu yok. Depar yok. Ve sen yaklaşık işte 30 dakikaya yakın bir süre bu adama sahada müsaade ediyorsun. Neden? Çünkü başka taktiksel anlayışın yok. Yani Osimhen'i sağdan çıkardığında görüyorsun olmadığını, yani işte adam oynayabilirim diyor. Beni çıkartma diyor. Yani yarıya kadar bakalım idare ederim diyor ama oradaki bu hocanın, doktorun sağ içindeki Yener Hoca şu anda yok. Başka bir hoca var içeride. Kim olduğunu bilmiyorum. Onun elini tutan bu kırık kardeşim anlaması, yani o sıcağına anlaşılmaz belki ama en azından bu herifin bu kolu kırık, bir sıkıntı var. Bunu alıyoruz kenara arkadaşlar. Ya da sen biraz dene ama bandajı yaptık olmadı değiştir. Yani çünkü adam koşmuyor, etmiyor, ikili mücadelesi yok, osu yok, busu yok. Yani yapacak da bir şeyin yok. Golü de yemişsin zaten baktığında. Ee, yani pardon. Evet, golü de yemişsin 25. dakikada. Ondan sonra ve çok komik bir gol yemişsin. Yani olmayacak bir gol yemişsin. Ki bu senelerden beri yani ilkokulda, altyapılarda, 3. amatör, 5. amatör, 3. lig, 2. lig. Ya arkadaş, korner atışında, gözünü çapağınıyım ya. Korner atışında herkes buraya böyle gelmiş. Babalar, hepimizi içeri almışız. İçerideyiz. Ya bir Allah kulu şurada duran adamı savunmaz mı ya? Ya bir Allah kulu şurada duran adamı savunmaz mı ya? Herif geldi. Tamam mı? Herkes içeride. Herif şurada bomboştu ya. Bomboş. Her maç böyleyiz biliyor musun? Ben bunu her maç görüyorum. Ve bir Allah'ın kolu da şuraya gidip şu adamı tutmamız gerektiğini burada ne kaleci ya ne yan ekip belki de söyledi, sesini duyuramadım bilmiyorum ama yani saha yerleşimlerimiz o kadar kötü ki duran toplarda. O kadar kötü ki. Yani şu adam buradan böyle boş kaleye resmen şutunu attı, golü yedik yani. Böyle şaka gibi bir gol yedik yani. Bunu da ayrıca geleceğim ama hani bu parantezi de açıp kapatmak istedim. Ya Uğurcan olmasa rezaletin bini bin para. Yani şut karşılaştırmasına falan girmek istemiyorum. Beşiktaş'ın o malum maçtan sonraki Liverpool'un en rahat oynadığı ve en çok gol pozisyonu bulduğu, en çok ceza sahasına girdiği, en çok şut attığı maçı geçirmiş. Bütün rekorları alt üst etmiş kendine ait olan. Yani diyecek hiçbir şey bulamıyorum. XG falan artık yerlerde. Hani bana şey diyorlardı. Sinan da XG'cim falandı filandı. 32 tane şut attı Liverpool. 32. Rekor neredeyse ya. Rekor. 4'ü. Bizde 4 şutumuz var. Bu ceza sahası dışından atılan şutlar var. 10 tane. Yani 32-10. 32 tane 10 tanesini ceza sahası dışından vurmuşlar. Bu 32 şutun 16 tanesi isabet bulmuş. Bizim 4 şuttan bir tanesi isabet bulmuş. %25. Adamların 32'de %50 ile bir oranları var. Herhalde Uğurcan olmasa yani ne denir bilmiyorum yani gerçekten nasıl anlatılır. Yani şimdi şuraya Alisson koyayım. Şuraya da nerede bizim Uğurcan'ı koyayım. Dur şeyden karşılaştırma yapıyorum. Uğurcan Çakır'ı koyayım. 40 pas atmış. Alisson 26 pas atmış. Zaten Alisson'u hiç görmedik bile. Yani kalede kim vardı? Uzun zaman sonra öğrendik. 33 tane uzun pası var. 33 tane Uğurcan Çakır'ın. Nasıl oyun kuramadığını buradan anla. Nasıl oyun kuramadığını buradan anla. Alisson'un 16 tane uzun pası var. Kısa paslarda Alisson 10 kısa pas yapmış. Uğurcan 7 kısa pas yapmış. Kazandığı ikili mücadele 3. Uğurcan'ın yani 3 net gol pozisyonu kurtarmış gibi bir şey oluyor herhalde. Kaybettiği ikili mücadele 1 demiş. Hava topu kazanma 1 demiş. Hava topu kaybetme 1 demiş. Ama ben bunların çok istatistiki olarak doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Daha fazla burada nasıl derler şey vardı yani. Genel olarak pas bakalım. Uğurcan Çakır evet 40 pas yapmış. Şöyle hemen hücum tarafına bakıyorum. Hücumda yok. Savunma tarafına dur kaleci speklerini açalım.
Uğurcan'ın kalesine atılan şut sayısı 16 idi. Ondan sonracığıma Alisson'un bir tane atılmış, kurtarmış. Uğurcan Çakır'a 15-16 şut gelmiş. 11'ini kurtarmış adam. Zaten 15 şut 11 desen 4 de yedik. 15 oluyor. Penaltı da var. Yani varın siz hesaplayın. Uğurcan Çakır olmasa ne olacak? Şimdi ben bu yayınları niye yapıyordum bugüne kadar? Ben bu yayına diyordum ki Okan Buruk bir taktisyen değil, bir teknik direktör değil. Takıma gazı veriyor. Ortaya bir 11 çıkartıyor. Bu 11'e gerekli hazırlıkları yapıyor. Bir A planı var. Bir de A buçuk planı var. Ondan sonra yani B bile değil yani A/2 diyelim. Öyle iki tane A'nın kendi içindeki varyasyonları var. Bunu bazen üçlü defans kurgusuyla yapmaya çalıştı gereksiz maçlarda ama olsun önemli değil. En azından bir şey denedi. Ben denemeyi cesaret bulurum. O güzeldi. Ondan sonracığıma ve işte hep dediğimiz gibi ligde zaten yenemeyeceğin takım yok. Senin onda birindeki takımlara karşı oynuyorsun. İçeride oynuyorsun, dışarıda oynuyorsun. Her daim taraftarın var. Zaten baktığında ligin yarısında gereksiz bir sürü takım şu anda Süper Lig'de oynuyor. Süper Lig'de değil, amatör küpede oynamaması gereken bir sürü takım şu anda Süper Lig adı altında faaliyet gösteriyor. Ve sen bu takımlara karşı bir zahmet galibiyet alacaksın. Bu takımınla kardeşim diyoruz. Onu da bazen zar zor yapıyoruz. Buna bir de itirazım vardı. İşte bu yayınları ben bundan açtım. Okan Buruk'un yaptıkları ve yapamadıklarını baktığımızda Liverpool'un kendi sahasında bu kadar iştahlı oynayacağını hesap edemedi mi? Kuvvetle muhtemel etti ama buna nasıl önlem alacağını bilemedi. Yani çünkü niye? Teknik ekibi zayıf. Dedi ki teknik ekibin zayıf. Şimdi yanına 3-4 tane yabancı yardımcı olsa, izleme departmanında 3-5 yardımcı olsa, bir analiz ekibinde 3-5 tane yardımcı olsa, saha içinde 3-5 tane yardımcı olsa yani toplamda bir 10 tane yardımcımız olsa daha ekstradan maaş verelim önemli değil. Zaten kimlere ne paralar vermiyoruz ki zaten para da kazanıyoruz. Başkanımız bu konuda da bizi rahatlatıyor sağ olsun. Verelim bunları bir 250'şer bin dolar 2,5 milyon yapsın. Önemli değil. Yani ki o da çok büyük para zaten. Yani bu kadar büyük paralara kimse değil yani Şahan'ı kralını getirsin yani yardımcı olarak anlamında söylüyorum. Bunlar 3 kuruş paraya oynayan adamlar. Yani ne 10'unun neredeyse toplamı 250 bin dolar olur bu arada. Yani ya da 500 bin dolar olur atıyorum. Yani uzatmayayım burayı neyse çok önemli değil. Ve onlar olsaydı futbolun hangi aşamada kime nasıl dikkat etmemiz gerektiğini, geçiş futbolu nasıl oynamamız gerektiğini, uzun şişirme toplar oynamadan bu adamları nasıl paralize edebileceğimizi, oyun başladığında saha dizilişleri, oyun kadrosu bize hangi alandan baskı yaptıkları, nasıl çıkartmamaya çalıştıkları, sertlikleri, oyunu çirkinleştirmeye çalıştıkları vesaire 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 bunun hepsini teknik ekipte maç içerisinde izleyip yukarıdan, aşağıdan, sağdan, soldan hiç önemli değil. Seni ve ekibini rahatlıkla uyarıp senin bu aciz duruma düşmeni engellerdi. Benim kaybetmeyle ilgili sıkıntım yok. Biz ne maçlar gördük? Ben Werder Bremen maçında da sahadaydım. Tromsø maçında da tribündeydim. Oradaydım, buradaydım. Yani evet kötü maçlar oynadık. Kötü maçları da kaybettik. Bu her dönem iyi maçlar kazanacağız demek değildir. Efendim Okan Buruk rekortmen. Kusura bakmasın ama gerçekten Okan Buruk'un elindeki kadro Türkiye tarihinde hani çok az kişiye nasip oldu. Bunun işte hep örneği veriliyor. Ünal Aysal'ın Schneider'li, Hamit'li, Drogba'lı, Burak'lı, ondan sonra ne bileyim işte orada Menolu falan kadrosu işte Muslera'lı kadrosunu örnek gösteriyorsun. Belki o kadronun değeri bile bugünkü kadromuzun değerinin daha düşük bir değere sahipti. Onu da belki birazdan az sonra bulabilirsem size elimden geldiğince göstermeye ya da işte bunu çözmeye çalışırım. Bakayım şuradan hızlıca bu işi çözebiliyor muyuz? 2002, 2013, 2014 diyelim. Şu anki kadromuz 322 milyon dolarmış. Değerimiz. Kadro. Evet şu kadro galiba ama 168'miş yılı. Yani baktığımızda Drogba'lı, Burak Yılmazlı, Umutlu, Schneider'li kadromuz Selçuk İnanlı, Felipe Melo'lu. Yani düşünebiliyor musun işte defansta da kim varmış? Şedju varmış, Eboe varmış, Alex Teles varmış ki Alex Teles'i sattık güzel. Dani var. Yani var oğlu var. Burdistolar falan var kaleci. Ondan sonracığıma Emre Çolak var. Albert Riera var bak. Hayrovic var.
Aydın Yılmaz var. Engin Baytar var. Hamit Altıntop var. Umut Gündoğan var. Anlatabiliyor muyum? Bak böyle adamlar var yani. Nordin Amrabat var. Önemliydi. Lucas Ontivero var falan filan. Hiç önemli değil. Yani bu kadronun da değeri hadi 170 milyon de 322-170. Görüyor musun aradaki fark? Yani hakikaten Galatasaray tarihindeki en önemli kadro bu. O yüzden herkes iyi futbol bekliyor kardeşim. Çatır çatır. Yani 6-0 yani yenildiğimiz Real Madrid maçında da Chelsea'den de 5 yediğimiz maçlarda da çatır çatır futbol oynadık kardeşim. En azından topu orta sahadan ileri uzun degaja değil taktiksel olarak da geçirebildik. Sen yoksun abi sahada. Juventus maçında yoksun sahada. AZ Alkmaar maçında yoksun sahada. Ne bileyim işte bilmem ne maçında yoksun sahada. Efendim Bodo'yu yendik, Bodo'yu yendik. Bodo geldi bak kimleri yendi falan filan. Tamam abi güzel. Evet biz de bunu bekliyoruz. Bodo da zaten 20 milyon 30 milyon euroluk bir takım yani. Onu da bir zahmet yeniver. Yenemeyenler var kardeşim. Tamam eyvallah yenemeyenler var. Ya rakipsiz gidiyorsun kardeşim kaç zamandan beri ya. Ya gerçekten bak ligde rakipsiz gidiyorsun. Fenerbahçe senin rakibi falan değil. Ya yok herifler sahada yok ya. Orta zaten kış döneminde yaptıkları transferler de felaket, fecaat. Yok. Rakipsiz gidiyorsun ya. Yani 2 seneden beri ligde rakipsizsin. Ya Avrupa'da da bir zahmet şu kadroda güzel futbol oyna. Ya yenil. Ama diyelim ki ulan kardeşim evet ya gittik ama işte kontratak yaptık. Bireysel hatalar oldu. İşte atıyorum heriflere çok arkada boş alan bıraktık. Biz bu kadar yüklenmeseydik biraz arka bak. Biraz çok mu yüklendik? Çok mu arkayı boşalttık acaba? Defans yapmayı beceremiyorsun zaten. Bir defans yaptıramıyorsun takımına ya. Yani sen nasıl İtalya'da oynadın mübarek ben anlamıyorum ki yani. Hiç mi teknik direktör tecrübesi geliştirmedi onu? Yani Lucescu ile oynadın. Ondan da mı bir şey gördün? Feldkamp'la oynadın. Ondan da mı bir şey öğrenmedin? Be mübarek ya. Ha, gerçekten ben hayretler içerisindeyim babacım ya. 3-5 tane taktik. Aa efendim Akhisar'la. Ya olur Akhisar'la. Daha önce de bilmem kim aldı yani. Türkiye Kupası'nı. Tek kazanan Akhisar değil ki. Akhisar gitti. Ya madem bu kadar başarılıydı sevgili şey nerede? Bizi daha önce şampiyon yapan Rikenik nerede? Hamza Hamzoğlu nerede? Hamza Hoca 4. yıldızı takan kişi o sezon. Kupalı. 3 kupalı hem de yanlış hatırlamıyorsam. Nerede şimdi abi? Nerede bir başarısı var? Nerede? Fenerbahçe'yi şampiyon yapan antrenörler nerede? Nasıl bir başarısı var? Neredeler abiciğim? Bana bir anlatın ya. Rikenik kupa aldı. Türkiye Kupası bu. Nerede? Sunes. İşte Türkiye Kupası aldı. Bayrağı diktik. Nerede? Yani anlatabiliyor muyum? Yapmayın gözünü seveyim ya. Her şeyi bu kadar basitleştirmeyin. Yani Galatasaray'ı bu kadar basitleştirmeyin gözünüzde. Yani. Bu kadar basit değil bu işler efendim. Bize yeter hamdolsun. Bana yetmez abi. Hamdolmuyor bana. Kimse kusura bakmasın. Ha tabii ki de Juventus'u yani Liverpool'da yenilmen gayet makul olabilir. Ama bak ne oldu? Sen bay geçtin ligi. Herifler çatır çatır maç yaptılar. Yenildi. 2-1 deplasmanda. Nasıl yenildi abicim? Hemen o sakatlandı, bu sakatlandı. Ahımız var bir kere zaten. O çok iyi oldu. Beter olsunlar da. Yani ahımız var. Ona diyecek bir şey yok da. Nasıl oluyor da oluyor bu işler baba? Bir anlatın hele de. Nasıl oluyor da oluyor yani. Adamlar nasıl kazanıyor yani. Sen taktiksel olarak sıfırsın. Yoksun Okan Burukçuk. Yok. Maçı okumakta yoksun. Oyuncuyu değiştirmekte yoksun. Korkuyorsun. Korktuğunu belli ediyorsun. Alternatif bir taktik geliştiremiyorsun. Oyunu tutayım yok. Juventus seni 10 kişiyle sahaya gömmüş. Liverpool seni sahaya gömmüş. Tamam hakemin de suçu var ama sende bir fonksiyon yok. Top yapamıyorsun, pas yapamıyorsun. Gücün gitti. Juventus'ta da gördük gücünün olmadığını. Yani fiziksel gücünün ve mental gücünün olmadığını gördük. Burada kimi biz istedik? Yani taraftar olarak Galatasaray kim istedi? Allah'tan bir Lemina'ya aldırılmış. Ona da hep diyor ya onu ben istemesem alamazdınız. Hayır efendim biz istedik de aldırdık. İlkay. Madem topu ayakta tutup pasla çıkacaksın 6 numaraya tamam mı kardeşim? Top yapan ya da şu bölgeye nereye diyelim? Şimdi bizden çıkıyoruz ya topa. Şuraya İlkay'ı koyacaksın İlkay'ı. İlkay burada defansın arasına gelip Torreira gelmeyecek oradan topu almaya. Tamam mı? Torreira Lemine onun önüne geçecek. Sen buradan Lemine İlkay'la top çıkaracaksın. Paslaşma trafiğini buraya yapacaksın. Ya da buraya Torreira atıyorsan buraya Lemine atacaksın. Sané atacaksın. Bay'a atacaksın buraya. Tamam. Burası boya olabilir. Atıyorum. Kimse işte önemli değil.
Buradan da Jakobs'u koyuyorsan buraya ki Davidson'u yok. Bak Davidson yoksun, çöpe döndün. Buna da geleceğiz. Buna da geleceğiz. Yani birisi olmayınca çöpe dönüyorsan taktikten konuşmanın hiç kimseye bir anlamı yok. Buradan Torreira ile ya da işte Singo'ya çıkamıyorsan, eğer presliyorsan burada Apokerim'le, hadi şunu da şuraya atalım, dörtlü olsun, dörtlü diziliyoruz. Burada Apokerim'le çıkamıyorsan o zaman sen İlkay'ı getirip Torreira'yı değil buraya atacaksın kardeşim. Burada İlkay olacak. Sara olmadı. Baktın İlkay'ı buraya kullanmak zorundasın. İlkay nerede? Yok. Aspili'de nerede? Yok. Ennagay nerede? Yok. Genç bunlar oynayamaz. Hep böyle bir afaki şeyler ama bakıyorsun Arsenal 16 yaşındaki çocuğunu sahaya atıp çatır çatır maç kazanabiliyor. Kolay goller yedin. Yani atılan hiçbir gol öyle wow abi heriflere bak ya. 1 milyar euroluk takım. Lan ne hareketler, ne paslaşmalar. Vay anasını sayın seyirciler. İğne deliğinden geçiyor. Yok abi herifler standart çatır çutur geldiler. Basit basit arka direk goller. Ön direk goller. Kornerden penaltı vuruşu gibi gol yiyorsun. Sonra tekrar adam iki pasta seninle karşı karşıya konuluyor. Kalecin kurtarıyor. Boş kaleye göre böyle kaval kemiğiyle vuruyor. Tıngır mıngır gidiyor giriyor. Yoksun. Adam paylaşamamışsın. Zaten suratları bitik o sırada görmüşsün. Bu herif nereden çıktı falan diye böyle afallamış bir sürü insan sürüsü. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Çünkü gene neyi bozdun sen? Madem Singo'yu içeri attın niye Boğa'yı sağa atıyorsun? Bari Salah'ı sağa. Değil mi? Yani niye Boğa ile başladın orada? O da belli değil. Çünkü bu adamlar daha önce beraber böyle bir hazırlıkları yok. Böyle yani şey değil ki bu FM veya CM Championship oynamıyorsun ki böyle efendim onu koydum oldu, bunu koydum oldu. Ama oyunda oluyor, burada olmuyor. Yani bunu anlamak lazım yani. Bir beraber oynama alışkanlığını görmüş olmak lazım. Keşke Singo'yu mesela orta sahada oynatsaydın. Mesela yani değil mi? Fantezi yapacağına Lemine'ye defansa atıp Singo'yu öne çekseydin mesela. Yani o da bir şey. İlkay'ı kesin kullanman gerekiyordu. Pas trafiğini ve ön alan baskısını kırmak için. Çünkü adam maç içerisinde bütün oyuncuları hacı gibi yönlendiren bir adam. İnanılmaz teknik becerisi olan bir adam. Bunu da kullanmadın. Fizik gücünden bahsettik. Çalışmadığından bahsettik. Kolay gollerden bahsettik. Ondan sonracığıma neden bahsettik başka? Hakemden bahsettik. Salah'ın attığı gol bile Salah'ın neredeyse çocukluğundan beri yapıp attığı gol. Yani soldan gelip hani Salah dediğin adamın her zaman yaptığı şey. Nerede bu? Bizim top. Buradan gelir abicim Salah. Neredeyse. Salah buradan gelir. Ondan sonra şurada kendine bir pas istasyonları yaratır. Tamam mı? Buraya gelir. Burada pas istasyonlarını yaratıyor Salah. Alır. Buradan da langırt köy sandığı sol ayakla vurur. Yani böyle kaç tane golü var adamın. Bunu bile çalışmamışsın. Yani Salah oradan geliyor. Salah'ı tutacak adam bile yok kanadındaki. Herif. Yani sol açığın ve sol beki yani Barış'la Jakobs yok abi. Orayı tutamadılar. Hadi onu da tutamadım. Apo önüne çıkamadı. Hadi onu da geçtim. O da olmadı. Bu da olmadı. Yani olmuyor. Yani onu bile takım ulan bu Salah böyle gelip de pas istasyonu yaptığında bunun önüne geçip bu adamı marke etmemiz ve bu topu bizim durdurmamız lazım. Herifin zaten alameti farikası şuradan çektiği şutlar. Yani şuradan kaleye çektiği sol ayak şutlar arkadaş bu kadar basit yani. Bu bile çalışılmış bir goldü ki güzel gol yedik Allah için artık. Orada şeye kızılacak bir şey yok. Uğurcan'a adam da penaltı kurtardı daha ne yapsın. Osimhen'in bu nazlı niyazlı halleri bakalım nereye varacak onu da merak ediyorum. İnşallah kulu çabuk bir şekilde gelir yoksa yani oyunumuz çöpe dönüyor. Yani Osimhen'i al, Davidson'u al, işte ne bileyim Torreira'yı al, Beris'ini al, onu al falan böyle bir iki kişi, üç kişi takımdan çıkınca böyle Icardi ile olmaz. Niye Icardi ile olmuyor? Senelerce bizi şampiyon yapmış ama efendim Icardi oynayamaz. Davidson cezalı duruma düşünce defansın sapır sapır dökülüyor. Singo'yu almışsın oraya olmuyor. Çünkü adam bir stoper değil. Efendim daha önce stoper oynamış olabilir. Apollo anlaşamadı veya yerini yadırgadı veya sağ bekteki Boya'yı yadırgadı. Ön alanda o oyunu tutamadık o yüzden yadırgadı. Ya da uluk uluk geldiler ki adamların bu arada yani bizimkiler yan yana koşarken ki fizik güçleri, koşma tempoları, koşu hızları falan yani şey gibiydi böyle yani world class'la professional oynuyormuş gibi bir arada fark vardı. Bu da hep söylüyoruz. Demek ki dediğim gibi biz içeride kazanıyorsak bunun %60'ı 70'i taraftara yazar. Onun dışında Okan Buruk şimdi rahatlamıştır. Avrupa'dan da elendik.
Allah razı olsun deyip şimdi lige konsantre olacak. Çok şükür önünde de bir milli ara var. Ayın 4'üne kadar bir maçımız yok. Şu anda neredeyse bir 10 gün, 11 gün, 2 hafta. Hatta 3 haftaya yakın, 2 hafta neredeyse bir lig maçı oynamayacağız. Bu da bizi ziyadesiyle kurtaracaktır. Hem sakatlıklar anlamında hem de belki çalışma anlamında göreceğiz. Bakın Trabzon maçına nasıl bir kadro yapılanması ve nasıl bir futbolla çıkacağız. Onu da o zaman göreceğiz. Orada da her zaman şey vardır. Efendim mini maç aralarından önce böyle uzun aralar gelince biz konsantrasyonumuzu kaybediyoruz falan. Büyük yalan. Ondan sonra gerçekten büyük yalan yani. Ne diyeceğim abi? Avrupa'da kimsenin kafası şeyde olmuyor. Söyle adını. Bir sonraki maçta ya da bir sonraki oyununda olmuyor. Herkes çatır çatır futbolunu oynuyor. Sen bir şey oynamıyorsun. Ona da ne diyeyim abi? Ona da ne diyeyim yani? Şimdi diyecek bir şey bulamıyorum. Al işte. Şimdi bakayım bir sonraki maç ne zamanmış? Şöyle hızlıca bakalım. Evet, bir sonraki maçımızda dediğim gibi 4-4'te oynayacağız. Sonra 8-4 Göztepe oynayacağız. Sonra 12-4 var. 19 var. 26 var. Araya bir tane Göztepe'yi 8'e mi koymuşlar? Tamam. Trabzon maçından sonra bir ertelenen Göztepe maçımız vardı. İki üst üste deplasman yapıyoruz. Biri Trabzon, biri Göztepe. İkisi de zorlu maçlar. Arada 4'er gün var. İnşallah o zamanlara kadar güzel bir futbol oynarız. Kocaelispor, Gençler Birliği, Fenerbahçe, Samsun, Antalya, Kasımpaşa. Kolay maçlar değil ama Galatasaray'ın doğru futbolla, doğru antrenmanla, doğru çalışma temposuyla, doğru taktikle yani Uğurcan'ı atıp da vur Osimhen'e, Uğurcan'ı atıp da vur Osimhen'e, Uğurcan'ı atıp da vur Baya yapmayacağın adam gibi bir topu tartarak bilerek birinciden ikinciye, ikinciden üçe yani şuralardan böyle pres yediğinde ne yaptığını bilen, buradan topu buraya taşıyabilen pres yiyerek ama burada topu tutan, daha sonra buraya adamları kaçırarak rahatlıkla gol pozisyonları bulabileceğimiz yani şu alanı yani şu alana girmemiz gerekiyor. Topu burada dizilip o dörtlüyü dizilip buradan içeri orta, buradan orta, buradan arka direğe orta, oradan aşırtma yediğimiz goller gibi veya daha önceden atmaya çalıştığımız goller gibi. Şu penaltı noktasına girip çıkartıp vurma, buradan vurma, duran top organizasyonları kilidi açabilmek için gibi inşallah yoğun bir çalışma temposuna gireriz ve ekibimiz Galatasaray'ımız bu sezonu da şampiyon olarak tamamlar. Zaten puan farkına baktığımızda iyi bir puan farkımız var. Elimizde şu anda 4 puanlık ve oynanmamış bir maçımız var. Onu da oynadığımız 7 puan farkı çıkıyor onu da kazandığımızda. 7 puanlık bir fark da hiç fena bir puan farkı değil. Neredeyse 3 mağlubiyete eşit ya da 2 mağlubiyet, 2 beraberliğe eşit ki hiçbir şekilde kurtarmaz. 3 mağlubiyet almamız gerekiyor. Şu kalan maçlarda da şu 322 milyon euroluk kadromuz Trabzon, Göztepe, Gençlerbirliği, Kocaeli, Fenerbahçe, Samsun, Antalya ve Kasımpaşa maçlarından da galibiyetler alsın diye ümit ediyoruz. Tek zorlayacak seni şurada deplasman Samsun, Göztepe, Trabzon. Bunun dışındaki hiçbir maç zor değil. Bunların hepsini rahatlıkla geçersin. Ezeli rakibin dahi kendi evinde oynuyorsun. Kendi evinde Kocaeli oynuyorsun. Gençler Birliği zaten sana rakip olamaz. İçeride rakibinle oynayacaksın ezeli. Dışarıda Samsun, içeride Antalya, dışarıda Kasımpaşa. Kasımpaşa'yı yenersin, Antalya'yı yenersin. Samsun'la hadi berabere kaldın diyelim. İçeride Fener'i yenersin, dışarıda Gençler'e fark atarsın. Kocaeli evinde yenersin. Göztepe deplasmanında yenmen gereken bir maç. Son dönemde Göztepe kötü gidiyor. Trabzonspor'la da berabere kaldın. Düşün 2 beraberlik. Kalan maçları da alırsan zaten geçmiş olsun. Burayı da alıyorsun ki zaten bence rakibin de tökezleyecek. Yani o da bütün maçlarını, kalan maçlarını kazanabilecek gibi hiç durmuyor. O da ikincilik mücadelesinde kendilerine sonsuz başarısızlıklar diliyorum. Ümit ederim ki başka bir takım gelir ikinci olur. Onlar da üçüncü olarak sezonu bitirirler. Zaten düşeceğin takımlarda 3 aşağı 5 yukarı kendini belli etti. Zaten son oynayacağın takımlara baktığımızda bunlar düşme potasındaki takımlar ki çok da fazla bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Evet Okan Burukçum, sana ayrılan vaktin sonuna geliyoruz yavaş yavaş gibi gözüküyor. Evet ligde başarılı işler yaptım. Bu kadronun zaten yapmaması
imkan yoktu. İlkay'ı da versen bu takımı ligde bence daha iyi oynatarak da şampiyon yapardı. Bu kadar da işkence çekmeyiz. Avrupa'da teşekkür ediyoruz. Hakikaten son 16'ya kalmak büyük başarıydı. Juventus'a 5 atmak hakikaten süperdi. İyi galibiyetler aldık. İyi maçlar oynadık. Bu konuda diyeceğim bir şey yok. Hemen şöyle kısaca bakalım ne olmuş mesela lig aşamasında. Frankfurt'ta 5-1, Liverpool'u 1-0 yenmişsin. Evinde bak. Evinde Liverpool'u 1-0 yeniyorsun. Evinde Bodo'yu yeniyorsun 3-1'le. Bak hep evinde. Ajax'la bu çok sürprizdi işte. Dışarıda 3-0'lık maç. Çok iyi oynadığımız bir maç. Ondan sonra içeride UC Glaz mıdır nedir işte bu bizim Belçika takımına yenildin. Dışarıda Monaco'ya yenildin. Bak başlıyor. Atletico Madrid'de 1-1 hakikaten süper skor ki orada Atletico Madrid'le Manchester City 2-0 hiç fena değil. Yani burada insanlar diyebiliyordu böyle wow falan filan. Sonra eleme turunda Juventus'a 5-2, arkasından 3-2 ki orada hani gidiyorduk neredeyse yokuş aşağı. Sonra Liverpool içeride 1-0 süper sonuç. Dışarıda 4-0 hiç fena değil. Son 16 turu Şampiyonlar Ligi'nde yani son 16 takım içinde olmak hakikaten büyük başarıydı ama dediğim gibi mesela Monaco maçı, Giloaz maçı, hadi City ile Atletico Madrid'de takım daha iyiydi ama Juventus'un deplasman maçı, Liverpool'un deplasman maçı bunları insan görünce içi böyle bir buruluyor. Yani daha iyi bir daha güzel futbol oynayan, daha ne yaptığını bilen, uzunu vurmayan bir Galatasaray olsun istiyorsun açıkçası. Evet. İnşallah şampiyonluk yakın. Ondan sonra da zaten seçim var Mayıs'ta. Herhalde Dursun abiye bırakım çıkmayacak. Dursun abi tek başına listesini değiştirerek devam edecek. Öyle gözüküyor. Bakalım. Bundan sonrasını izleyip göreceğiz. Efendim milli maç arası var. Milli takımımıza başarılar diliyorum. Çıkışında Trabzon maçından sonra tekrar görüşmek ümidiyle şen ve esen kalın. Hepinize sevgiler, saygılar. Galatasaray bakalım bizi daha ne kadar şaşırtmaya devam edecek. Saygılar, sevgiler.